Doğada en yaygın depolama aracı hologram dedik. İnsan beyninde var, hayvanda var, bitkide var, elementte var, atomsal yapıya kadar indik. Bunun dışında enerji kaynak saflarında da aslında hologram tekniği kullandığını söyledik. Tabii ki enerji kaynak saflarında kullanılan hologram tekniğinin karakteri farklı. Çekirdek dünyadaki hologram tekniği, aslında Samanyolu galaksisi diye kayda alalım direkt. Teknik farklı. Samanyolu galaksisindeki yapılan bütün holografik kayıtlar ışık karakterli. Yani ışık foton siklon enerjik blokaj sistemin icabları doğrultusunda blokajlara tabi tutuluyor. Yani kayıtlanıyor. Enerji kaynağı saflarında eğer galaktik ortamlardan ve galaktik ortamların içinde yer aldığı kozmik boyutlardan bahsedersek bir yere kadar ateş karakterli olduğu için şu vurgulama yaparız. Ateş ısım siklon enerjik blokaj sistemin icabları doğrultusunda kayıtlanma devreye sokulur. Daha üst boyutlarda yani galaktik ortamların ve kozmik ortamların yaratıcıları, var edicilerinin bulunduğu ortamlardan bahsedersek ki onlar bizim neyimizde, asil kaynaklarımızda, tanrısal özlerimizde, oradaki kayıtlama tekniği ise ses sesim siklon enerjik blokaj sistemin icabları doğrultusunda devreye sokuluyor. Tanrısal bilinçlerin kayıtlama tekniği nereden kaynaklanıyor? Kim yapıyor bu kayıtlamayı? Hepsinin kendisinin doğasına uygun bir karakter var demiştik. Bu karakter Aksoy Ra'dan kaynaklanıyor. Yani kaynaklandığı ilk merkezden kaynaklanıyor. Ve oradaki merkezden akışa geçen bilgi ve güç ve cevher, özler üçlüsü ve imkanlar bazındaki her bir oluş ve bilincinin akışıyla ilk kayıtlamalar zaten şablonsal olarak yerini buluyor. Kullanmış olduğu tanrısal formda bir kompütür kullanıyor. Biz bu kompütüre etrolief diyoruz. Kristal genlerden oluşturulmuş, kristal hücrelerden oluşmuş bir yapı. Canlı kristal bir oluş aslında. Yani dünyadaki o ametistler gibi, kuarslar gibi kristallerden bahsetmiyoruz. Bu kayıtları kim veriyor diye soracak olursanız yine kendilerine ait şablonu kendi varlığında bulunduran beyinsel öz idare mekanizmasının tatbikatçısı tarafından yani mutlak vücudun beyin tarafından bu programlar ders ediliyor. Niye? Etrolieflerine. Zaten oradaki kayıtlarda, onlardaki kayıtlar bu beyinsel öz bütünselliğinde yer buluyor. Etrolief türü bir kompütürün kayıtlama özelliği 32 milyar veya 64 milyar karakterde olabiliyor. Program bütünselliğinden bahsediyorum. Ve yine karakteri sesim dedik ama ya ra sesi ya da asil sesi karakterde olabiliyor. Yani aslında varoluşun farklı tekniklerle kendini kayıt altına almasını anlatıyoruz hologram derken. Daha sonra galaktik boyutlara gidelim, evrensel boyutlara gidelim. Çünkü Karyamantas 17'deki bu oluşumları ilerleyen zamanlarda çok daha derine inerek anlatacağız. Galaktik ortamlardaki programlarda tanrısal özlerin kendi programsal değerlerine göre nitelik ve nicelik belirtiyor demiştik ya. O nitelik ve nicelikleri sıralayarak, özellikleri belirterek makro ünitelik programlara ne yapıyorlar? Yani yüksek benliklerimize derc ediyorlar. Orada da yine kendi karakterleri var. Ateş karakterli dedik ya, bir tanesi Torn ateş karakteri yani durgun karakterli, bir tanesi de Toran yani altın karakterli diyebiliyoruz. Farklı teknikler kullanılıyor. Neden? Bilincin karakteri farklı. Şimdi Andromeda'da bulunan bilinçler baktığımızda Sirius görev, dağılım, yönetim, tasarruf planları olarak bilinen ve bu tasarruf planlarının içerisinde kolonik yaşam sürdüren bilinçlerden oluşmakta. Buradaki bilinçler altın, durgun bilinçler ifadesini kullanıyoruz. Bir de veziri bilinçler diyoruz. Bunların hepsi makro kıymette belli bir özelliğe sahip yüksek benlikler. Karakterleri farklı olduğu için onlara verilen programlar da farklı olmak zorunda. Bulundukları boyutlar her ne kadar Andromeda diyoruz veya Sabbe 3 diyoruz, Andromeda'nın genel karakteri aslında neydi? Altın ateşi. Sabbe 3'ün karakteri de durgun ateşiydi. Genel anlamda. Ama bu demek değil ki Andromeda galaksinin içerisinde durgun karakterli bilinçler yok. Var.
Ona uygun bir manyetik alan var. Ona uygun ortamsallık var. Zaten bir arada yaşıyoruz. SP3'te de aynı şekilde. Sadece Durgun'un ateşi aktif karakterli bir yapısallık olsa da genel anlamda, özel bağlamda ateş karakterli bir yapısallığa da bürünebiliyor. Ama altın ateşi karakterli bir yapısallığa bürünebiliyor. Bunun en güzel örneği ne biliyor musunuz? Yani bunları anlamakta zorlanabiliyorsanız çekirdek dünyaya bakacağız. Kendi bulunduğumuz ortama bakıp yukarıyı anlamaya çalışacağız. Zaten başka bir referans noktamız da yok. Çekirdek dünyada farklı tekamül seviyelerine sahip varlıklar bulunuyor değil mi? Hepimiz aynı tekamül seviyesine sahip değiliz. Bazıları genel evrimsel statüde olabiliyor ve genel evrimin de kendine has türde yani skalası var biliyorsunuz. İnsansal evrim aşamasında olsa bile o farklı gömlekler değiştirmek zorunda ki özel evrime tabi olsun. Her birinin skalası farklı, tekamül seviyesi farklı. Özel evrimden sorumlu bilinçler var ve görevli bilinçler var. Bir de bunun yanında makbul olmayan olguları yaşayan, dejeneratif koordinatlara kilitlenmiş, oynan aktif bilinçler var. Ne oldu? Özel bilinçlere baktığımızda onlar da kendi içlerinde bir skalaya sahip değiller mi? Altını, durgunu var, vezirisi var, farklı kıymetlerinde. Hepimiz bir arada yaşıyoruz. Hayvanı var, bitkisi var, elementi var. Tüm evrim türleri bir iç içe yaşıyor. Yukarısı aşağıya, aşağısı yukarısına benzer ifadesi var ya, aynen bunu düşüneceksiniz. Buradaki de benzer bir yaşam yukarıda var. Ama şunu da unutmamız lazım ki biz çekirdek dünyada bulunan bilinçler içinde bulunduğumuz ortamı bozuluma uğrattık. Deformasyona uğrattık. Ve şu anki ortamsallığın birebir aynısı yukarıdadır demek yanlış olur. Ama yukarıda ne varsa'nın bir benzerinin kopyasını çekirdek dünyada bulabiliriz. Zaten enerjik formlarımızın oluşturulması da o kopya olan potansiyelin asla doğru benzemesine gitmesi için veya onu dönüşebilmesi için diyebiliriz. Gelelim yine çekirdek dünyadaki bizlere, insan beynine. Çünkü konumuz zaten insan beyni ve insanın kendisini, kendi kompütürünü devreye sokarak yaratması. Hedefimiz bu. İlk başta insanın beynini anlatmaya çalışıyoruz ki insan kendini tanıyabilsin. Evet, insan beyni programlanabilen bir yapıya sahip. Bu özelliği nereden kazanıyor? DNA'lardan kazanıyor. DNA'nın nasıl bir özelliği var ki biyokompütürü bu kadar öne çıkartıyor? DNA'ların kendi içlerinde bir galaktik uzayı var. İki sarmallı bir faktöre sahibiz insan faktörü olarak. O iki sarmalların bazsal bağlarının oluşmasıyla ortaya çıkan bir galaktik uzay var. O galaktik uzaya da biz ne yapabiliyoruz? Porları derc edebiliyoruz. Yani holografik kayıtları oluşturabiliyoruz. Bu holografik kayıtları kontrol edebilen bir sistem var. Bu sistem iki gen arasında oluşturulan Skart polar yani yıldız kutupları sayesinde oluyor. Burada holografik. Ama buradaki yıldız kutupları hangi amaçla oluşturulmuş? O genetik uzay bölgesinin içerisinde yer alan programların kontrolizasyonu için oluşturulmuş. Sadece kontrolizasyon demek de burada aslında kısıtlı kalıyor. Ne diyebiliriz? Programı verilmiş ya genlere. Genlerdeki programın açığa çıkmasını sağlayacak şoklayıcı tesirlerin de girmesini sağlıyor. Işık karakteri ise ışık şokunu. Ateş karakteri ise ateş şokunu devreye sokarak genlerdeki duyarlılıklar açığa çıkabiliyor. Genlerdeki duyarlılıkların açığa çıkmasını neden bu kadar önemsiyoruz biliyor musunuz? Çünkü bu duyarlılıklarda ne var? Program var. Bilgi var demiştik. Güç var. Yani enerji var demiştik. Bunlar nereye ait? Özlere ait. Biyokompütür sahasının karakterinin yükselebilmesi için genlerdeki programların karakterinin yükseltilmesi lazım. Alabildiğince tamponlanması, şoklanması lazım. Ve açılan her duyarlılığın karakteri kendi öz karakterine uygunluk gösterdiği orana bağlı olarak üst kıymetteki duyarlılığın açığa çıkmasını sağlayıp kendi makro öz bütünselliğinin çekirdek dünyada varoluşundan yaratılışına geçmesine katkıda bulunacak. Başka ne söyleyebiliriz biliyor musunuz? Bu holografik kayıtlar sadece bu uzay zaman döneminde oluşturulmuş değil. İnsan beynindeki holografik kayıtlardan. Genel evrimden bu zamana.
gelen tüm kayıtları biz ne yapıyoruz? Kompütürlerimizde kayıt altında bulunuyoruz. Holografik kayıtlar diye de ifade ediyorduk biliyorsunuz. Ve biz bu kayıtları anasat döneminde tek tek bu holografik kayıtı tek tek açılıma uğratıyoruz. Şimdi dünyada bir sürü eğitim programı devreye sokulmuş. Daha sonra eğitim demek değil de kişisel gelişim programları demek daha doğru. Bu kişisel gelişim programlarında diyorlar ki sizin geçmiş uzay zaman dönemlerinde bu teknik, bu kullandığım terminoloji bize ait de benim onlardan anladığımı anlatmaya çalışıyorum size. Geçmiş uzay zaman dönemlerinde sizler diyorlar hayvan olduğunuz diyorlar, kabul ediyorlar. Elementsel evrimlerde bulundunuz diyorlar. Bir element olduğunuz diyorlar. Onlarda yaşamış olduğunuz her şey sizin beyninizde kayıtlı. Buraya kadar onlarla anlaşıyoruz. Biz diyorlar o dönemden getirmiş olduğumuz kayıtları, karmaları temizleyebiliriz. Böyle bir teknik bulmuşlar. Doğru veya yanlış olabilir, destekleyebilir. Ama bu kayıtların temizlenmesi ve açığa çıkartılması tamamen o formda yer alan bilincin etkinliğiyle olabilir. Yani herkes kendi biyokompütüründen sorumlu. Keçi keçi ayağından deniliyor, koyun koyun ayağından asılır. Bunu yaparken bir başka gücün tesir etmesi varlığın doğasal koşullarına, doğasal evrimselliğine etki eder. Yapay olabilir. Tamamen temizlenemez. Çünkü burada gerçekten de cevherin işlenebilmesi için bilincin kütleci aktifliğine ihtiyaç duyuyoruz. Bilinç sadece kendi cevherini işleyebilme gücüne sahiptir. Çünkü onu işleyebilme gücü onun bilgisiyle birlikte açığa çıkar. Bu bilgi olmazsa o güç kesinlikle devreye sokulamaz. Biz dışarıdan bir tesiri kendi bilincimize ders edip kendi karmamızı temizleme esasına gidiyoruz. Bu yeni çıkan tekniklerden bahsediyorum esasen. Yoksa Aksoy Rahmat'ın bilgilik öğretisinde böyle bir uygulama çalışması yok. Burada tamamen bilincin kendisinin müessiriyeti önemlidir. Bu ne yapabilir biliyor musunuz? Yüzeyde bir şey törpüler. O karmalarla alakalı. Neyse artık. Bazı insanlar biliyorsunuz ata binmekten korkar. Fobik oluşumlar var. Bazıları sinekten korkar. Bazıları işte köpek balığından korkar. Bazıları kelebekten mi korkuyor? Yani düşünemem. Ne alaka dersiniz kelebek korkusu. Var ama her türlü fobik oluşumlar var. Bu oluşumların kayıtları geçmişteki yaşanmışlıklara dayandırılıyor. Ve doğru da. Bunlardan kurtulmak için yapılan dünyasal herhangi bir tekniğin ancak yüzeysel bir törpüleme olduğunu söylüyorum ben. Bilinç kendi üzerinde çalışma yapmazsa bu kayıtlardan kurtulması da söz konusu değil. Kendi doğal enerjisiyle, kendi bilincinin üzerinde çalışma yapması lazım. Evet. Ve bu kayıtları dedik. Geçmiş uzay zaman dönemlerindeki tüm kayıtları biyokompütürümüzde tutuyoruz. Ve biz burada açığa çıkartıyoruz. Ve geçmiş uzay zaman dönemlerinde gerçekleştirmiş olduğumuz deneyimler, evrimler hangi kıymetteyse o kıymetteki o sapma halleri ise karma neyse artık bu uzay zaman dönemi taşıdığımızda onları temizleme esasına gidiyoruz. Bunu güncelleme programları yoğun olarak devreye sokarken varlıkları birçok şeyle de etkileşime sokuyoruz. Nedir bu? Bilinçlerle karşılaşırlar. Obje, süce ve hadiselerle muhatap olurlar demeye çalışıyorum. Bu doğal bir şekilde gerçekleşir. Varlık birincisinde başarılı olur, ikincisinde başarılı olmaz. O kayıtları siler veya belli bir oranda dumura uğratır. Silmek için ısrarlı bir şekilde kendi egosantrik kişiliğim dedi, kişiliğin değer yargılarından kurtulması gerekiyor. Çünkü kişilik dediği şey an be an gelişen ve değişen bir potansiyel. Bir günü diğerine benzemeyen potansiyel. O yüzden kendi sahip olduğumuz kişiliklere sahiplenmemek, onun değişebilir gerçekte olduğuna, bu kesinlikle benim karakterimdir, ben bundan öteye gidemem dememek lazım. Çünkü o sizin geçmişteki herhangi bir kişiliğinize ait olabilir. O temizlenmesi gereken bir potansiyel olabilir. Zaten bizlerden istenen de bu. Yani kişiliklerimizin çıkıntılı hallerini ortadan kaldırmak. Temizlemek. Yoksa egosal potansiyeli yok etmenin, sıfıra indirgemenin bir yolu yok. Yok edilemez. Siz ancak kendi kendinize vurmuş gibi olursunuz. Yani veya boks kumuna, kum torbasına vurmuş olursunuz. Evet. Gelelim yine biz kendi bahsimize. İnsan beynini halletmeden olmuyor. Holografik teknolojiyle
kodlanmış. Bu porlar insan vücudunda ne olarak kullanılıyor? Sadece duyarlılıkların açığa çıkması için mi? Bakın, o duyarlılıklar açığa çıkıyor. Biyokompütürde hücrelere kazandırılıyor. Hücrelerde nörostatik aktivite planları oluşturuluyor. Nörostatik aktivite planları kendi hücreler arasında bilgi alışverişini kullanırken vücudun doğal enerjisini ortaya çıkartıyor. Vücuda ait doğal enerji. Özel doğal enerji demiyoruz. Vücuda ait o doğal enerji bize biyoenerji olarak gösterildi dünya insanları tarafından, değil mi? Yaşam enerjisi olarak kullanıldı veya ifade edildi. Daha yaşam enerjisi dediğimiz şey öz enerjinin statik enerjiye dönüşmüş hali olarak da ifade ediyoruz. Ve hücreler nöronsal bir aktiviteyi devreye sokabilmek için sinapsları kullanırlar. Sinapslar sinaptik bağlar arası iletişim keyfiyetini oluştururken o holografik kayıtlarla kodlanmış olan duyarlılıkların açığa çıkması sırasında ortaya çıkan enerjinin varlığıyla bilgiyi transfer ederler. Enerjiyi transfer ederler. Ve başka bir şekilde o elektriksel oluş diğer hücre dahil olduğunda tüm vücuttaki sisteme de etki eder. Ve her biri ayrı ayrı kayıtlanır. Nereye? İnsan robotik kalıptaki biyokompütüre kayıtlanır. Ama diğer vücudun hücrelerinde kayıtlanır, ona göre aksiyon alınır. Mesela bilinçteki sapma halleri baktığımızda nerede gerçekleşiyor? Burada. Değil mi? Biyokompütürümüzdeki hücrelerin çekirdeklerinde yer alan DNA'ların genetik uzay bölgelerindeki programların açığa çıkmasına, hangi programlar? Negatif DNA aktif programların açığa çıkmasına bağlı olarak, değil mi? Bunlar ortaya çıkabiliyor. Sapma hali. Bilinç saptığı zaman hastalıklar ortaya çıkmıyor mu? Rahatsızlıklar ortaya çıkmıyor mu? Nasıl buradaki hastalık vücuda etki ediyor diye soracaksınız o zaman. Hücreler bu bilgiyi diğer hücrelere transfer ediyor. İki yolla. Birincisi santral sinir sistemiyle. Santral sinir sistemini devreye sokan o sinir uçları aslında bilgi aktarım merkezleri olarak da biliniyor. Her bir hücreye beyinde olan değişiklikleri an be an aktarıyor. Ve kan ise bu bilgiyi tüm hücrelerden her bir kılcal damarlara kadar tutun. Her bir hücreye aksettiriyor, her bir bölümü aksettiriyor. Tekrar dönüp dolaştırıyor, yeni bilgileri aktarıyor. Ve sürekli temizlenmeye, yeniden sıfırlanarak gidiyor. Bakın kandaki sıra bakar mısınız? Önce bilgiyi alıyor, dolaştırıyor. Biz ona temiz enerji, temiz kan diyoruz. Sonra kirli kan geliyor, böyle dolaşıyor, yenileniyor, tekrar gidiyor. İçtiğimiz sıvılar tabii bunu sağlıyor ama sıfırlama var aynı zamanda. Hücreler, kan hücreleri bilgiyi aktarım hücreleri olarak da karşımıza çıkıyor. Nasıl aktarıyor? Holografik olarak mı aktarıyor? Holografik olarak da aktarıyor. RNA'lar aktarıyor mu? Aktarıyor. Santral sinir sistemi aktarıyor mu? Aktarıyor. Demek ki beyinde olan her bir hareket vücudun her bir tarafına da inikas ediyor. Ve bu sırada açığa çıkan duyarlılığın kıymeti, mahiyeti neyse ona karşılık gelecek organ neyse, omur neyse vücudun aksamında sıkıntılar başlıyor. Ve biz ona artık hastalık diyoruz. Karaciğerim, ciğerim, işte akciğerim, midem, başım, gözüm, kulağım derken hepsi ortaya çıkıyor. Geçen derslerde size holistik bir yaşam tarzından bahsetmiştim. Yani bir yerde bir hareket olduğu zaman bunu bütünsel olarak ele almalıyız. Bütüncül olarak görmeliyiz. Yediğimiz yiyecekler buna etki ediyor. Yaşadığımız duyumsal, duygusal, düşünsel, seksüel olgular buna etki ediyor. O zaman biz bir organizma bilinci değil, sadece bütünsel bir yapıyız. En büyük belki ayrımı burada yapmalıyız. Kendimizi beden olarak kabul ettiğimiz zaman her şeyi biz kendimiz yaşıyormuşuz gibi geliyor. Yani beden olarak. Halbuki biz bütün olarak, bir bilinç olarak yaşıyoruz ve yaşattırıyoruz. Ve kullandığımız forma etki ediyoruz. Formun kendine has bir farkındalığı oluştuğunu söylemiştik. Bu farkındalık neydi?
cevheri otomasyon bilincinden kaynaklanan bir farkındalıktı. Cevheri otomasyon bilinci sonradan oluşturulmuş bir bilinç düzeyidir. Yani aslında yararsal adaptasyon sürecinde varlığın, yani bilincin biyokompütür üzerindeki etkileşimiyle ortaya çıkan bir bilinç düzeyidir cevheri otomasyon bilinci. Biz o cevheri otomasyon bilincine yersel kişilik diyoruz. Cevheri otomasyon bilinci eşittir yersel kişilik. Bunu sağlayan neydi? Yine dönüyoruz, dolaşıyoruz enerjik formumuzdaki çakralara. Bu konuda nasıl bir etkileşim gösteriyor demiştik bilinçler? Bulunduğu çakranın aktifliğine uygun olarak gösteriyor. Yine holografik olarak yalnız.